Merhaba sevgili meslektaşlarım. Özellikle şu sıralar Almanya görevi için hazırlanan meslektaşlarıma seslenmek istiyorum. Bundan önceki videomda yurt dışında Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretmeni olmak isteyen meslektaşlarıma bazı kısa bilgiler vermiştim. Onun üzerinden hayli zaman geçti ve bu arada bana bir takım sorular yöneltiliyor. Ara ara kendilerine, meslektaşlarıma cevap yazarak cevap vermeye çalışıyorum ama düşündüm ki özellikle şu sıralar Almanya görevine hazırlanan arkadaşlar için bir videoyu çekeyim ve ihtiyaçları olan bilgileri önceden vereyim. Bu konuda daha önce görev yaptığım sırada yeni göreve gelen arkadaşlarım için bir sunum hazırlamıştım ve Baden-Württemberg eyaletindeki göreve başlayan öğretmenlere Alman Eğitim Bakanlığı'nın ve ateşeliklerimizin nezdinde bu sunumu hazırlamış ve sunmuştum. Bu vesileyle oradaki arkadaşlarım da keşke daha önceden bu hazırlıkları bize anlatsaydınız çok faydalı olurdu. Almanya'ya gelmeden önce eğer bu bilgileri bilseydik dediler. O yüzden size arkadaşlarımın, meslektaşlarımın isteği üzerine bu videoyu da hazırlamış olayım dedim. Şimdi diğer ülkeleri bilemiyorum. Almanya'da görev yaptığım için buraya geldiğinizde nelere ihtiyacınız olduğunu, nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda sizi bilgilendirmek istiyorum. Kendi tecrübelerime dayanarak ben 5+5 2 dönem Almanya'da Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretmeni olarak görev aldım. Ateşeliklerimizde çalıştım. Hem öğretmenlik yaptım hem de ateşeliklerde koordinatör olarak, bölge koordinatörü olarak görev yaptım. Bu nedenle hem öğretmen arkadaşlarımın ihtiyaçlarını bir öğretmen olarak biliyorum hem de koordinatör olarak neler yapılması gerektiğini tanıklık ettiğim için sizlere yardımcı olmak istedim arkadaşlar. Öncelikle hepinize şimdiden hayırlı olsun eğer buraya gelmek için hazırlanıyorsanız. Yapmanız gereken şeyler neler? Şimdi sınavlar kazanıldı, her şey bitti, vize başvurularınız tamamlandı ve birçoğunuz Eylül, Ekim, Kasım bilemedim hangi ayda artık vizeniz çıkacak, çalışma vizeniz çıkacak, geleceksiniz bilemiyorum. Bu da belli bir süreç alıyor çünkü. Bunun hazırlığındasınız eminim. Eğer vizenizi bekliyorsanız şu anda yapılacak bir şey yok. Eminim tüm hazırlıklar yapılmıştır. Bakanlığımız zaten gereken işlemleri sizin için yönetiyor, sizleri yönlendiriyor. İlgili koordinatörler de muhtemelen size bu konuda bilgiler vermiştir ve gerekeni yapmışsınızdır. Umarım ailecek gelecek olanlar başvurularını aile olarak yapmıştır. İlk söylemek istediğim bu. Şunu belirtmek istiyorum. Şimdi aile olarak gelecekler. Bazen öğretmen arkadaşım hemen tek başına başvurusunu yapıyor. Ailem daha sonra gelsin, ben gideyim evimi tutayım, hazırlayayım, sonra da ailem gelsin diye düşünceye kapılıyor. Arkadaşlar Almanya vizeleri hele şu anda çok daha zor çıkıyor. Bakanlığımız bu işi üstlendiği için öğretmenlerin vizeleri öne alınıyor ve işler hızlandırılıyor. Çünkü okulların açılma tarihine yetiştirilmesi planlanıyor. Ki planlandığı halde okullar açıldıktan sonra genelde öğretmen arkadaşlarımın birçoğu göreve gelip başlıyor. Dolayısıyla hazır bakanlığımız bu işleri yürütürken vize başvurularınızı lütfen bakanlık üzerinden yürütmeye çalışın. Yani aileniz sonradan gelebilir ama vizesi sizinle birlikte çıksın. Eğer daha sonra başvuracaksanız emin olun çok çok uzun bir süreç alacaktır. İlk uyarmak istediğim nokta bu. Ailecek gelenler lütfen aile olarak başvursunlar. Ama 18 yaşından büyük çocuğunuz varsa eğer onlar size tabi değil artık. Bunun da bilincinde olarak eğer çocuğunuz burada bir okula kayıt olmamışsa, burada herhangi bir yapacağı iş yoksa onların da gelemeyeceğini lütfen dikkate alarak planlarınızı ona göre yapın. Bu uyarıdan sonra buraya geldiğinizde nelerle karşılaşacaksınız? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? İlk geldiğinizde yapmanız gereken neler? Bu sıralamayla anlatmaya devam edeceğim. Şimdi Almanya'ya geliş işlemlerinde ilk yapacağınız şey biletiniz alındı. Bakanlığımız tarafından size biletiniz sunuldu. Hemen ona paralel eğer ailenizle gelecekseniz ailenizin biletlerini de sizin hemen almanız. Birlikte uçup gelebilmeniz için. Bu arada gelmeden önce buradaki en büyük problemlerden bir tanesi
ev, kalacağınız ev. Gelmeden önce ev için bilmiyorum girişimlerde bulundunuz mu? Şu sıralarda eminim bulunuyorsunuzdur. Bulunun arkadaşlar, Almanya'da ev bulmak en büyük problem. Bunun için ateşeliklerimizden yardım isteyin. Hangi bölgeye görevlendirilmişseniz o bölgedeki koordinatör arkadaşlardan destek isteyin. Size bölgede bulunan ev bulma konusunda yardımcı olsunlar. Mesela bir önceki görev yapan arkadaşın evi umarım elde tutuluyordur ve size sunulabilir. Ama bu her zaman mümkün olmuyor. Çünkü arada kalan kiraların ödenmesi çok zor oluyor. Bazen okul aile birlikleri çok nadir de olsa buraları ellerinde tutup kiralara destek oluyorlar ama bu her zaman olmuyor. Dolayısıyla ev bulmak için mutlaka koordinatör öğretmen arkadaşla iletişime geçin. Şimdi dernekler, veliler, okul aile birlikleri yardımcı oluyor ama siz lütfen baz olarak iletişim personeli olarak öğretmen arkadaşlarımızı alın. Velilerimiz mutlaka yardımcı olacaktır, sağ olsunlar. Ama irtibatta olacağınız ilk kişi mutlaka bölgede görev yapan meslektaşlarınız olsun. Onlar sizinle çok daha bu konuyu iyi değerlendirecektir, size daha iyi yardımcı olacaktır. Eğer ev bulabilmişseniz çok şanslısınız ve bu evleri hemen tutmaya çalışın. Ev bulmak dediğim gibi en zor olan işlemdi. Evi tuttuysanız mutlaka burada ev tutulduğu zaman depozito alınıyor arkadaşlar. Anlaşmış olduğunuz kiralar üzerinden depozito vereceğinizi unutmayın. Hazırlığınızı buna göre yapın. En az 2 ya da 3 kira bedelini depozito olarak ev sahipleri istiyor. Şimdi bazı Türk aileler bazen yardımcı olabiliyor. Daha düşük depozito alabiliyor. Bilmiyorum tutacağınız ev Türk mü Alman mı ama Almanlar genellikle kuralcıdırlar. Dolayısıyla bunun hazırlığını yapın. Bir de burada sıcak kira, soğuk kira denilen bir ayrım var. Türkiye'de karşılaşmadığınız warm miete ve kalt miete deniyor bunlara. Ne demek bu? Warm miete denilen şey ev kiranızla birlikte evin yan giderleri, yan ödemeleri. Hani bizdeki aidat gibi ama tek farkı bizde aidatta evin su giderini biz kendimiz öderiz. Burada su masraflarınız da, soğuk ve sıcak su masraflarınız da bu warm miete'nin içerisinde ve size ev fiyatı sunulurken buna göre sunuluyor. Ona çok dikkat edin. Nasıl anlaştığınızı bilin. Warm mı, kalt mı anlaşıyorsunuz? Bunlar sözleşme yaparken dikkatinizde olan şeyler olsun. Aynı zamanda ısınma giderleri de yine bu sıcak kira dediğimiz warm miete'nin içinde. Bu konuda eğer bir çözüm üretmişseniz çok şanslısınız. Buraya gelirken çok daha rahat geleceksinizdir. Bir önce giden arkadaşlarımız, meslektaşlarımız genellikle ev ve eşyalarını elden çıkaramıyorlar. Bazen öğretmen arkadaşlar uygun yerlerde bu eşyaları saklıyorlar. İkinci el olarak kullanmanız için size yardımcı olabiliyorlar ama bazen bu da mümkün olmuyor. Geldiğinizde almanız gerekiyor. Bunların da tedbirlerini siz artık kendiniz almanız gerekir. Bunu yaparken maddi olarak hazırlıklı olmanızdan bahsediyorum arkadaşlar. Çünkü ilk gelindiği zaman buraya genellikle aybaşı hesapları yapılmış olduğundan konsolosluklarımız ödemeyi ilk maaş ödemenizi hemen yapamıyor. Yani göreve başlıyorsunuz, atıyorum ayın 5'inde göreve başlıyorsunuz burada. Ama maaşlar ayın 1'inde hesaplanıp hesaplara yatmış oluyor. Dolayısıyla siz ilk ay hemen maaş alamıyorsunuz. Bir sonraki aya, belki de bir sonraki aya maaş hesaplarınız kayabiliyor. Ya da atıyorum ayın sonunda geldiniz, 29'unda, 28'inde maaşlar 25'inde yapılıp bankalara gönderilmiş olduğu için 2 aya yakın bir süre maaş alamayabiliyorsunuz. Lütfen gelirken hazırlıklarınızı da buna göre yapın, tedbirli olun. Çünkü burada mağdur olma riskiniz olabilir. Malum burada kimsemiz olmuyor ilk geldiğimiz zaman, eş, dost, akraba, yardımcı olabilecek insanlar olmuyor. Para hazırlığıyla gelmiş olmanız sizin için büyük avantaj sağlayacaktır. Buraya geldiniz, eviniz var, her şeyi ayarladınız, havaalanında indiniz. Muhtemelen havaalanında sizi ateşelimizce görevlendirilmiş kişiler karşılayacaktır. Bu dediğim gibi bölge koordinatör öğretmenleriniz olabilir
Ya da onlar gelememişse bölgedeki okul aile birliklerinden veliler, temsilciler olabilir. Bunlar sizi gelip havaalanından alır, karşılar ve evinize getirir. Ev bulamamışsanız kalacağınız yere. Artık bu ev bulamayanlar da tabii ki misafirhaneler, işte camilerin konaklama yerleri oluyor. Bazen onlar da olmuyor. Otelde kalmaları gerekiyor. Çok zorlu bir süreç olabiliyor. Bu ara gerçekten çok önemli. Onu önceden iyi planlamak gerekiyor. Ve nereye gidecekseniz arkadaşlar yardımcı oluyor. Oraya kadar sizi, ailenizi götürüp bırakıyorlar. Eğer dediğim gibi evde kalacaksanız gayet güzel. Ben buna göre hareket edeceğim ve eve geldiniz. Kira sözleşmenizi yapacaksınız. Ev sahibinizle kira sözleşmenizi imzaladıktan sonra bu çok çok önemli. İlk yapacağınız işlem, yani kira sözleşmesini imzaladıktan sonra, bu tabii ki ertesi güne mutlaka sarkacaktır. Hemen kendinize bir telefon hattı almanız. Arkadaşlar, Alman numarası bu önemli çünkü birçok yerde telefon numaranız sorulacak. Bunun için pratik telefon hatları var. Yani faturalı değil de faturasız hatlar var. İlk etapta en kolay bu faturasız hatlardan, marketlerden bile temin edebiliyorsunuz bunları. Aldi, Lidl gibi Almanya'nın çok tanındık marketlerinden bu hatlardan temin edebiliyorsunuz. İlk önce bu hatlardan bir tanesini alın. Kira sözleşmenizi yapıp kira sözleşmenizi alın ve belediyeye gidip geldiğinizi, hangi evde, hangi adreste oturduğunuzu ilk olarak bunu bildirmeniz gerekiyor. Ben geldim, buradayım, şu adresteyim, kira sözleşmem bu, falanca evde, falanca adreste oturuyorum diye o sözleşme ile birlikte gidiyorsunuz ve kaydınızı, o şehre kaydınızı yaptırıyorsunuz. Bu yapılacak ilk işlem arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra gideceğiniz yer, o gün ya da ertesi gün ateşelikle görüşürsünüz. Ateşeliğiniz nasıl uygun görmüşse, bağlı bulunduğunuz eğitim ateşeliği, ona göre gidip başlamanızı yapmanız gerekiyor. Yani ateşeliğe gidip ben geldim, görevime başladım diye belgeleri imzalamanız gerekiyor. Bu imzayı da attıktan sonra hayırlı olsun, artık görevlendirmeniz başlamış oluyor arkadaşlar. Tabii ki bu süreçler zaman alacak. Bir gün, birkaç gün hemen okula gidemeyebilirsiniz. Ama okullarınız hakkında mutlaka önceden bilgi alın. Buraya geldiğinizde Türkiye'deki gibi tek bir okulda görev yapmayacaksınız. Bunun mutlaka bilgisini almışsınızdır. Çünkü her okulda bizim kendi okullarımızda olduğumuz gibi yeter sayıda öğrencimiz olmadığından ve ders saati olmadığından 3, 4, 5, 6 tane okulda görev yapabiliyor olabilirsiniz ders saatinize bağlı olarak. Dolayısıyla bu okul bilgilerini, okul müdürleri bilgilerini mutlaka koordinatör öğretmenlerinizden önceden alın. Onlarla randevulaşmak için e-mail adreslerini, telefon numaralarını alın ve görüşmek için kenarınızda tutun. Geldikten sonra yapacağınız işlemlerden bir tanesi de bu. Evinizi tuttunuz, sözleşmenizi yaptınız, belediyeye bildiriminizi yaptınız, ateşelikte görevinize başladınız. Geldiniz, buraya gelirken muhtemelen size 3 ya da 6 aylık vize vermişlerdir. 3 aylık vize verilmişse oturum dairesine başvurmak için biraz daha acele edin. Özellikle büyük şehirlerde oturum işlemlerinde çünkü çok sıra var, çok yoğunluk var. Çok beklememenizi tavsiye ederim. Hani küçük bir kasabadaysanız 3 ay içinde acele etmeden ilk bir aydan sonra da başvurabilirsiniz. Sorun değil. Kalabalık nüfuslu şehirde göreve başlamışsanız mutlaka 3 aylık vizeyle gelmişseniz hemen başvurunuzu yapın. Bazen 6 aylık da veriyorlar. Ama dediğim gibi süreyi çok da esnek tutmayın. Bir an önce işlemlerinize başlayın arkadaşlar. Eğitim ateşeliğine gittiğinizde göreve başlama imzanızı attıktan sonra ateşeliğimiz size bir belge düzenliyor arkadaşlar. Bestätigung ya da Bescheinigung adını verdikleri bir belge oluyor bu. Bu belgede sizin işte ateşelik adına göreve başladığınız, öğretmen olarak görev yaptığınız, aylık kazancınızın ne kadar olduğu ve hangi tarihler arasında burada görev yapacağınız bilgileri yazılı. Bu çok önemli bir belge arkadaşlar. Bu belgeyi alıp fotokopilerini yapın, çoğaltın. Çünkü her yerde sizden bu belgeyi isteyecekler. Diyelim ki bir telefon hattı, faturalı hat alacaksınız, bunu kullanıyorsunuz. Bir yerde bir işlem yapacaksınız, bunu kullanıyorsunuz.
Buradaki maaşlar arkadaşlar bizim Türkiye maaşlarımız gibi değil. Çünkü maaş Türkiye'den alınıyor. Burada hani ek ders ücreti alıyorsunuz ya Türkiye'de, onun gibi düşünün. Burada aldığımız şey ücret, yani bir maaş bordrosu görünmüyor. Girdiğiniz saat karşılığında tabii ki maaşınız neyse o maaşı alıyorsunuz. Dolayısıyla bu belge sizin için çok çok önemli. Alır almaz hemen elinizde birkaç tane 5 Daetigung ya da 5 Einigung, hangi adla size verilmişse bu belgeden çoğaltın arkadaşlar. Belediye bunu da isteyebilir sizden. Önce bunu da almanız gerekebilir. Yani sıralamaya dikkat edin. Bazı belediyeler acele etmiyor, bunu sormuyor. Bazı belediyeler bu çalışma belgenizi de istiyor. Eğer belediyeniz bu adreste oturuyorum diye beyan verdiğinizde çalışma kağıtlarınızı da istiyorsa bunları da yine ateşelikten alıp belediyeye ibraz etmeniz, ondan sonra Meldebestätigung denilen o bildirimi almanız mümkün olabilir arkadaşlar. Belediyeler bir de size aynı zamanda kimlik numarası verecekler. Kişisel kimlik numarası, ID denilen bir numara. Bu buradaki birçok işlemleri yapmanız için sizin için gerekli olacak. Bu numarayı sakın kaybetmeyin. Bu ID numarası sizin Almanya'daki bir takım iş ve işlemlerinizde sizden sorulabilir. Şimdi vize ve oturum işlemlerinden yine devam edeyim. 3 aylık ya da 6 aylık vizeniz varsa neye ihtiyacınız var dedim. Oturum dairesine gittiğinizde pasaportunuzu isteyecekler. 5 Einigung ya da o 5 Daetigung dediğimiz ateşeliğinizden aldığınız belgeyi isteyecekler. Kişi başı ortalama 100 euroya yakın bir para talep ediyorlar. Bu bölgelere göre değişiyor ama ortalama yine de 100 euro civarında, altı üstü belki değişiklik olabilir. Biyometrik fotoğrafa ihtiyacınız olacak ve o belediyeden adres bilgisi aldığınız kağıda ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Bunlar önemli. Bunları mutlaka temin edin. Oturum dairesinde oturum başvurunuzu yaparken vizenizin, dediğim gibi çünkü 3 aylık ya da 6 aylık olması yeterli değil. Vizenizi oturuma çevirmeniz gerekiyor. Bunun için de Ausländeramt ya da Ausländerbehörde denilen yerlere gidip başvurularınızı yapmanız gerekiyor. Söylemiş olduğum evraklarla. Başvuru esnasında arkadaşlar sizden ödediğiniz bu parayla ilgili size bir makbuz veriliyor oturum aldığınızda. Aileniz için aldığınız oturumun karşılığında ödemiş olduğunuz paralar, bunlar önemli değil. Bu sizin cebinizden çıkacak. Ama siz görevli öğretmen olduğunuz için sizin oturum paranızı bakanlığımız karşılıyor. Bu nedenle kendiniz için yapmış olduğunuz ödemeyi ayrı olarak yazdırın lütfen. Ve o almış olduğunuz makbuzu da ateşeliğe sunduğunuz takdirde arkadaşlar sizin oturum bedelinizi bakanlığımız, eğitim ateşeliğimiz karşılayacaktır. Bunu da unutmayın. O yüzden ailenizin ödemesini ayrı yapın. Kendi ödemeniz için ayrı bir makbuz oturum dairesinden talep etmeyi de unutmayın. Bu işlemlerden sonra sağlık meselesine geliyoruz. Tabii Allah herkese sağlık versin ama mutlaka hepimizin sıkıntıları olabiliyor. En basit soğuk algınlığında bile doktora gitme ihtiyacı hissediyoruz. Dolayısıyla AOK ile bir anlaşma var bakanlığımızın. AT6 belgesiyle buraya geliyorsunuz. Gelirken SGK'dan bu belgelerinizi almayı da unutmayın. Aynı zamanda onu da şimdi hemen belirteyim. AT6 belgesini hem kendiniz hem de aileniz adına sizin üzerinizden alabilirsiniz. Bunları alıp buraya geldiğinizde bakanlığımız AOK ile anlaşmalı olduğu için bir AOK'ya, yani bu Krankenkasse sağlık sigortası, buranın bir sağlık sigortasını yaptırdığınız bir yer. AOK'ya giderek AT6 belgelerinizi ibraz ediyorsunuz. Bununla birlikte kart başvurusunda bulunuyorsunuz ve bir süre sonra adresinize AOK kartlarınız geliyor arkadaşlar. Dijital kartlar bunlar. Bu kartları aldığınızda kendinize bir aile hekimi bulmanız gerekiyor öncelikle civarda. Aile hekimine gidip kaydınızı yaptırdıktan sonra bu kartlarınızla birlikte oraya gittiğinizde iş ve işlemlerinizi rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Ama şunu da ayrıca belirtmek isterim. Bu kartınızın olması her işleminizin parasız olacağı anlamına gelmiyor. Evet, sağlık kontrolünüzü, basit kontrolleri yaptırabiliyorsunuz. Ama bir takım şeyleri devlet karşılıyor.
Bunun dışında cebinizden fark ödeyeceğiniz yerler de oluyor. O yüzden doktorunuzla herhangi bir iş ve işlem yaptırırken, işte tahliller ya da ne bileyim dişçiye gittiğinizde dişle ilgili yapılacak iş ve işlemler, sigortanın karşılayıp karşılamadığında mutlaka sorun, yoksa adresinize ek yüklü bir faturada geldiğinde aman bunu da niye ödemedi sağlık sigortamız demeyin. Her şeyde ödenmiyor. Bunun da ayrıca bilgisini dipnot olarak size vermiş olayım arkadaşlar. Evle ilgili de şimdi tuttuğunuz sözleşmenizi yaptınız. Burada Van ve Kalp Meet'den bahsettim ama söylemeyi unuttuğum şey, burada bir takım kuralların olduğu, evden çıkmak istiyorsunuz, oldu ki anlaşamadınız, yeni bir eve taşınacaksınız ya da en son taşınmak için arkadaşlar 3 ay önceden bildirmek zorundasınız. Eğer 3 ay önceden bildiriminizi yapmazsanız ev sahipleri, nasıl anlaştığınıza bağlı, 2 ay önceden olabilir. Yani sözleşmeye ne yazdığınız önemli, ona çok dikkat edin. Ne kadar önce bildirmeniz gerekiyorsa sözleşmeye göre o kadar önce bildiriminizi yapmanız gerekir. Yoksa sizden o kiraları, siz işte son bir ay kala ben çıkıyorum hoşça kalın dediğinizde olmaz 3 aylık kirayı ödeyeceksiniz diyebilirler. Lütfen ona da çok dikkat edin. Bir de evlerle ilgili şunu belirtmek isterim. Bizler Türkiye'de ev tutarken evlerin mutfağı var. Yani mutfağı var derken en azından bir musluk, bir evye, dolapları vesairesi var. Almanya'da yeni yeni oluşmaya başladı birçok yerde ama genellikle mutfaklar boş arkadaşlar. Yani musluk bile yok. Dolayısıyla ev tutarken mutfağı olup olmadığını sorun, ona göre tutun. Mutfaksız bir ev tutmayı göze alıyorsanız yapacağınız ekstra masrafları da düşünün, hesaba katın. Bu hayli pahalı olabilir. Yeni bir mutfak almak ya da ikinci el mutfağı, tuttuğunuz mutfağı uydurmak da biraz zor olabilir. Dolayısıyla mümkün olduğunca mutfağı olan var mı, mutfağınız var mı diye sorarak evleri tutun. Yoksa da nasıl yapmanız gerektiğini çok iyi araştırın. Çünkü dediğim gibi mutfak yaptırmak, evyesi, dolapları, buzdolabı, fırını, ocağı vesaire sizi hayli pahalıya patlayabilir. Lütfen ev tutarken yine buna da dikkat edin. Bunları da belirtmekte fayda var. Birçoğunuz geldiğinizde ehliyetiniz olacak. Malum 6 tane, 5 tane, 4 tane neyse okula gideceksiniz. Şimdi Türkiye'deki gibi otobüse bindim, okuluma gittim, akşama kadar okuldayım olmuyor. Bir okuldan diğer okula gideceksiniz. Herkes tabii herkes araba alamıyor. Mümkün değil ya da ehliyeti yok ama onlar zorlanıyor arkadaşlar, bu arkadaşlarımız. Ya da işte programlarını ona göre ayarlamak zorunda kalıyorlar, koşturmaca yaşıyorlar. Eğer mümkünse araba alıp okula arabayla gitmek istiyorsanız da ehliyetleriniz konusunda hemen kısa bir bilgilendirme yapayım. Burada Türk ehliyetleriniz 6 ay geçerli arkadaşlar. Yani ehliyetinizle cebinize koyduğunuz, araba satın aldınız, 6 ay araba kullanabilirsiniz. 7. ayda polis durdurup ehliyetinizi sorduğunda eğer Alman ehliyetiniz yoksa ceza alabilirsiniz. Araba kullanma konusu hayli yüklü bir ceza alabilirsiniz ve sıkıntıya girebilirsiniz. Bunu yaşamamak için geldiğinizde buradan ehliyet almanın, eğer araba alacaksanız ehliyet almanın yollarını da araştırın arkadaşlar. Sınavlar Türkçe, Almanca yazılı sınavlar her iki dilde de yapılabiliyor. Geldiğinizde bir ehliyet için başvurduğunuz sürücü okulunda size gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Ama bazı arkadaşlarımız geliyor, uluslararası ehliyet var, işte ben onu aldım, onunla burada sürebilirim falan diyor. Öyle bir şey yok. Bazıları değişim oluyor diye düşünüyor arkadaşlar. Ehliyetleri, hani Türk ehliyetiniz vardır, gelirsiniz işte kuruma veriyorum, benim işte Alman ehliyeti veriyor. Böyle bir şey yok. Yeniden sürücü kursuna kaydınızı yaptırmanız gerekiyor ve yazılı sınava girmeniz gerekiyor. Göz muayenesinden, ilk yardım kursundan geçmeniz gerekiyor ve bunları başarmışsanız direksiyon sınavına giriyorsunuz. Direksiyon sınavına girebilmek için de sürüş dediğimiz fa yapmanız gerekiyor. Şimdi burada eğer sıfırdan alıyorsanız burası bizdekinden çok daha kapsamlı, gece gündüz sürüşleri vesaire var. Elinizde ehliyetiniz olduğu için bu sürüşleri çok fazla yapmanız gerekmiyor. Oradaki kuralları, bir ders, iki derste kuralları öğrenebilirsiniz. Ondan sonra sınava girebilirsiniz. Ama direksiyonda çok iyi değilsinizdir. Buradaki
ekstra kuralları çok iyi bilmiyorsunuzdur. 3-5 ders yaparsınız. O zaman tabii fiyat da artar. Çünkü sürüş başına her derste ücret ödemeniz gerekiyor sürücü kursuna. Bunu da size ayrıca hatırlatmak isterim arkadaşlar. Çocuklarınızla ilgili duruma da hemen bir açıklama getireyim. Bununla ilgili de çok sorular alıyorum. Şimdi buraya gelirken malum tabii çocuklarınız okullarda, hepimiz öyle geldik. Küçük yaştaki çocuklarınız için çok büyük sorun yok arkadaşlar. Onlar gelip ilkokula kaydolup bir şekilde uyum sağlıyorlar. 1, 2, 3. sınıf, 4. sınıfta bile uyum sağlamakta zorlanmıyorlar. Bir sene Almanca öğreniyorlar, devam edebiliyorlar. Ama büyük yaştaki çocuklar gerçekten zorluk yaşıyor arkadaşlar. Yani eğer lise çağında bir çocuğunuz varsa buraya getirirken çok çok düşünün. Eğer iyi okuyorsa, eğer başarılıysa buraya getirdiğinizde uyum sağlamakta zorluk çekebilir. Çok fazla sene kaybı yaşayabilir. Çünkü şimdi gimnazyum denilen okullar buranın üniversiteye öğrenci hazırlayan okulları. Eğer çocuğunuz, tabii ki hepimizin isteği çocuklarımızın üniversiteye gitmesi. Çocuğunuzun üniversiteye gideceği planını yapıyorsanız lise 2, 3, o artık bu lise 1, yani liseden itibaren onların geleceği için buraya gelmeleri biraz sorunlu olabilir arkadaşlar. Başarılı çocuklar için. Ha, zaten meslek eğitimi alsın işte hocam böyle de devam ettirelim, zorlayalım diyorsanız, gelip burada birkaç sene kaybetmesini göze alabiliyorsanız büyük yaştaki çocukları getirebilirsiniz. Ama eğer başarılı çocuklarınız eğitiminde başarılıysa lise çağındaki çocukların buraya gelmesi biraz zor. Çünkü gimnazyuma giren bir öğrencinin en az 2 tane yabancı dil konuşması gerekiyor. Bu olmadığı için bir kere hani Almancayı bir senede öğrenir, 2 senede öğrenir diyeceksiniz. Ama 2 tane yabancı dili konuşmaları gerekiyor. Lisedeki bir öğrencinin de buna yetişmesi çok zor. Çünkü 5. sınıfta buna başlıyorlar. Yani Almancayı öğrenecek. Bunun yanı sıra İngilizce, Fransızca, atıyorum İspanyolca ya da bunlardan en az 2 tanesini de 3-4 senedir eğitim alıp öğrenen çocukların seviyesine yetişecek. Yani çocuğun aynı anda 3 dili bir öğrenmesini ondan bekleyeceksiniz. Bu çok zor. Mümkünse lise çağında getirmemeye çalışın. Biliyorum çok zor. Bunu söylerken ben de bir anne olarak zor söylüyorum ama çocuklarınızın geleceğini düşünüyorsanız bunu dikkate alın derim. Ama ilkokul çağındaki çocuklarınız çok kolay uyum sağlayacaktır. Varsın bir sene kaybetsin. Gerçekten burada çok güzel yabancı dil öğreniyorlar. Almanca en azından çok iyi öğreniyorlar. Küçük yaşta öğrenilen diller kalıcı oluyor biliyorsunuz. Hepimiz çocuklarımızı küçük yaşta buraya getirdik. Ve gerçekten çok güzel yabancı dil bilgisine sahip oldular. Birçok öğretmen arkadaşım, benim çocuğum da dahil olmak üzere çok çok başarılı oldular. Güzel güzel farklı diller de öğrendiler. Tavsiyem, ilkokulda mutlaka getirin. Burada okullara, kindergarten dediğimiz o anaokullarına yazdırın çocuklarınızı ve onların dil öğrenmelerini destekleyin. İlk geldiklerinde hazırlık sınıfları oluyor arkadaşlar. Bazı okullar hazırlık sınıflarını alıyorlar çocukları. Bazıları direkt 1. sınıfta sınıfa alıyor, çocuğun birlikte öğrenmesini sağlıyor. Okulun kuralına göre değişebiliyor. Bunlara çok çok dikkat edin. Ayrıca belirtmek istediğim bir başka konu da arkadaşlar, sivil toplum kuruluşları ile olan ilişkileriniz. Yani burada Türkiye'den çok daha farklı. Okul aile birlikleri, evet Türkiye'deki okullarda da var ama burada biraz daha bu birlik ve dernekler öne çıkma eğiliminde. Dolayısıyla sizinle işbirliği içinde olacaklar. Tabii ki güzel bir şey buradaki Türk halkıyla iç içe olmak, onlarla birlikte çalışmak. Özellikle milli bayramlar, anma günleri vesaire buralarda birlikte koordineli çalışmanın çok faydasını görüyoruz. Ama şunu asla unutmamak lazım. Burada birçok tecrübeler de yaşadık. Olumlu ya da olumsuz. Sivil toplum kuruluşu örgütleri, yani okul aile birlikleri, dernekleri bizim amirimiz değil arkadaşlar. Bizler resmi görevlileriz ve konsolosluğa bağlı olarak çalışıyoruz. Eğitim ateşeliğine bağlı olarak çalışıyoruz bu göreve geldiğimizde. Dolayısıyla kimsenin buradaki Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretmeni üzerinde bir yaptırımı olmaz, olamaz. Bu arkadaşlarımız özellikle dil bilmeyen, kusura bakmayın bazen evet Almanca
ile değil İngilizce ile geliyor bazı arkadaşlarımız. Biliyorum onların da istekleri Almanya'ya gelmek değil, belki İngilizce konuşulan ülkelere gitmek, ama bu da oluyor yeterli olmadığı için. Dolayısıyla burada zorlandığınız zaman mutlaka onlar yardımcı oluyorlar. Yardımcı olmaları çok güzel. Ama okul iş ve işlemlerinizde mutlaka yanınızda koordinatör öğretmen arkadaşlarımız olsun. Sivil toplum örgütlerini resmi işlemlerin içine karıştırmak sizin bazı sıkıntılar yaşamanıza sebep olabilir. Dolayısıyla herkes kendi alanında çalışmalı. Buna çok çok dikkat edin arkadaşlar. Bizler öğretmenler olarak ateşeliğimizin, eğitim ateşemizin, başkonsolosumuzun, konsolosumuzun himayesinde burada görev yapıyor olduğumuzdan amirimiz onlar olacaktır. O yüzden de hiçbir zaman sivil toplum kuruluş örgütlerinin sizin üzerinizde etki kurmalarına izin vermeyin. Böyle olduğunda sıkıntılar yaşayan çok arkadaşlarımız oldu. Bu konuda da sizi bilgilendirmek istedim. Lütfen beni sivil toplum kuruluş örgütleri de yanlış anlamasın. Herkes kendi alanında çalışırsa, birbirinin işine karışmazsa işler çok daha güzel yürüyor, emin olun. Ve son olarak geldiniz, kendi işlemlerinizi yoluna koydunuz. Okullarla iletişim konusu arkadaşlar. Lütfen okullarla kendiniz iletişim kurun. Bölge koordinatör arkadaşımız mutlaka eşlik edecektir. Onunla gidin, bir tanışın. Mutlaka zaten arkadaşlarımız hep destek oluyorlar bu konuda. Araya başka kimseleri almayın. Kendiniz okulunuzla görüşün, müdürlerinizle görüşün. Gelirken küçük bir şekerleme, çikolata, hediye getirebilirsiniz. Bir jest oluyor. Onlar kendileri almıyorlar. Zaten öğretmenler odasına konuluyor bu tarz tatlandırıcı şeyler, güzel şeyler. Burada hediye almak da yasak öğretmenlerin, müdürlerin. Bunu da ayrıca belirteyim. Küçük bir tatlı bir şeyle güzel bir başlangıç yapmanız mümkün. Ön yargılardan arınarak gelin lütfen. Buradaki bütün, yani çoğunluğu, mutlaka insan iyisi var, kötüsü var. Ama yaklaşık 10 küsur yıldır Almanya'da görev yapan, çalışan bir öğretmen olarak siz nasılsanız karşınızdaki insanların da öyle olduğunu düşünün. Başka sözlere kulak asmayın. Hani işte söylenir, Almanlar şöyledir, böyledir, despottur. Kesinlikle bunu bir ayna gibi düşünün. Siz aynaya baktığınızda kendinizi nasıl görüyorsanız karşınızda öyle yansırsınız. Siz o insanlara nasıl kendinizi yansıtırsanız emin olun onlar da size öyle yansıyorlar. Çok güzel dostluklar kurdum. Çok iyi müdürlerle, çok iyi öğretmen arkadaşlarım oldu. İstisnalar vardır. Ben burada tabii kimsenin savunuculuğunu yapmıyorum ama siz iyi olduğunuz sürece, işinizi iyi yaptığınız sürece, onların kurallarına uyduğunuz, görevinizde bir aksaklık yapmadığınız sürece emin olun çok iyi arkadaşlıklar kuracaksınız burada. Çok iyi meslektaşlarınız olacak. Siz onlara bir şeyler katacaksınız. Onlar size çok şeyler katacak. Bunlar hayatınızda çok çok güzel tecrübeler olacak. Ben 30 küsür yıllık meslek hayatımda her yıl onlardan da yeni bir şeyler öğreniyorum. Ben de onlara bir şeyler kattığımı düşünüyorum. Yeter ki karşılıklı iletişim kurun. İletişim kurmaya çok özen gösterin. Öğretmenler odasına mutlaka girin, oturun. Teneffüs 5 dakika zaten ne yapacağım demeyin. 5 dakikada olsa o teneffüste gidin, öğretmenlere bir selam verin. İyi olduğunuzu hissettirin. Onların güzel günlerinde, önemli kutlama günlerinde onların yanında bulunun. Kendi özel günlerimizi, bayramlarımızı onlara hissettirin. Emin olun bir süre sonra onlar da sizi kutlamaya başlayacak. İletişim her şeyin temelidir arkadaşlar. Bunları siz zaten biliyorsunuz ama hatırlatmak istedim. Bazen farklı fikirler, farklı görüşler olabiliyor. Sizi yanıltmak istiyor olabilirler ya da yanıltabilirler, istemek demeyeyim ama insanlar burada da insan. Eğer insancılsanız, hümanistseniz karşınızdaki insanların da çoğu böyle olacaktır. İstisnalar bizim ülkemizde de var. Bütün öğretmen arkadaşlarınızla siz de eminim %100 aynı derecede anlaşmıyorsunuzdur. Burada da bunlar olacaktır. Ama dediğim gibi saygı ve sevgi karşılıklı, millet, ulus, din, dil, ırk ayrımı olmaksızın burada bunu hissedeceksiniz geldiğinizde. Şimdiden hepinize yeni görevinizde başarılar diliyorum arkadaşlar. Sorularınız olursa yine videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlayabilirim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.